Aranızda hiç yalan söylemeyen var mı? Buna evet cevabı verenlerin büyük bir kısmı baştan elendi bile. Çoğumuz şu ya da bu nedenle yalan söylüyoruz. Bu videoda patolojik yalancılığın ne olduğunu ve patolojik yalancıları ayırt edebileceğiniz 5 özelliği konuşacağız. Patolojik yalan ilk kez 1891 yılında Alman doktor Anton Delbrück tarafından tanımlanmış ve Pseudologia Fantastica olarak adlandırılmıştır. Günümüzde ise daha çok mitomani olarak karşınıza çıkar. Mitomani kelimesi Yunanca efsane anlamına gelen mitos ve Latince delilik anlamına gelen mania kelimelerinin birleşiminden türemiştir ve evet, patolojik yalancılar etkileyici efsaneler uydurmayı severler. Patolojik yalancıların yalan söyleme ve abartma konusunda, etkileyici hikayeler uydurma konusunda gerçekten güçlü bir eğilimleri vardır. Sıklıkla yalan söylerler ve bu yalanların etkisini umursamazlar. Herhangi bir zamanda, herhangi bir şeyle ilgili, herhangi bir konuda yalan söyleyebilirler. Birisi çok sık yalan söylüyorsa ya da çok yalan söylüyorsa bu ille de onun patolojik yalancı olduğu anlamına gelmez. Yalanlar genellikle fayda sağlamak, herhangi bir beladan kurtulmak ya da birini etkilemek gibi bir amaç için söylenir. Ancak patolojik yalancılıkta yalan için ille de belirgin bir amaç olması gerekmez. Hatta bazen o kadar anlamsız ve önemsiz konularda yalanlar söylerler ki neden dersiniz? Yani bunu söyleyerek ne elde ettin? Neden bunu yapıyorsun? Örneğin en sevdiği renk kırmızıyken mavi demek gibi. Gün içerisinde çeşitli konularda sık sık yalan söyler ve bu durum, bu sıkıntı ergenlik çağlarından itibaren başlar genellikle. Sık sık yalan söyleme davranışı bazı durumlarda, bazı kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ya da sınırda kişilik bozukluğu gibi tanılarda bir belirti olarak da görülebilir. Bazı kişilerde ise epilepsi ya da kafa travması sonrası bu durumun ortaya çıktığı gözlemlenmiş. Bu durum genellikle düşük öz saygı ve kendine güvensizlikle açıklanıyor. Kişi adeta içindeki eksikliği görkemli yalanlarla dolduruyor. Yani eğer kendinizden, olduğunuz halinizden memnun değilseniz kendinizin daha şatafatlı bir versiyonunu uyduruyorsunuz. Peki patolojik bir yalancıyı nasıl tanıyabiliriz? Baştan belirteyim, bu o kadar kolay bir şey değil. Bazen uzmanlar bile bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Her ne kadar bu kavram 130 yıl önce tanımlanmış olsa da henüz ayrı bir tanı olarak genel kabul görmüş değil. Ve bu konuyla ilgili yapılmış çok fazla sayıda araştırma yok. Ancak yine de yapılmış olanlar kadarıyla neler diyebiliriz? Şöyle gelin bir bakalım. 1. Tutarsız hikayeler. Şimdi kronik yalancıların ya da patolojik yalancıların mükemmel bir hafızaları yoktur ve bazen o kadar çok ve o kadar detaylı, ayrıntılı yalanlar söylerler ki sonrasında ne söylediklerini unutabilirler ve çelişkili ifadeler kullanabilirler. Eğer siz dikkatli bir dinleyiciyseniz aralardaki çelişkilerden yola çıkarak iz sürebilirsiniz. Evet, 2. Amaçsız yalanlar. Kronik yalancılıkta az önce de belirttiğim gibi yalan söylemek çok güçlü bir dürtüdür, bir alışkanlıktır, adeta bir yaşam biçimidir. Ve her zaman bir amaç olması gerekmez. Eğer karşınızdaki kişi bariz bir fayda olmadığı halde ilgili ilgisiz en ufak konularda bile yalan söylüyorsa sürekli, yine bu da bu kişinin sıradan bir yalancı değil, patolojik bir yalancı olduğunun göstergesi olabilir. Patrick Cohenberg, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcıydı. Ta ki yalanları saptanıncaya kadar. Kendisinin geçmişinden pek memnun ya da tatmin değildi ki iş başvurusunda 1960'larda Laos'ta CIA için çalışan gizli bir ajan olduğu ve madalyalı bir gazi olduğu hikayesini uydurdu. Bu hikayede ilginç olan kısım tabii ki Patrick Cohenberg'in bu olaylar öğrenildikten sonra işini kaybetmiş olması değil. İlginç olan kısım şu: kendisi bir yargıç olmasına rağmen bu yalanların kolaylıkla araştırılıp öğrenilebilir olduğuna dair bir içgörüden yoksunmuş gibi davranmasıydı. Çoğu patolojik yalancı gerçeğin öğrenilmesinden korksa da bu durum onların yalan söylemesini engellemez. Sanki sonucunu düşünmeden ya da tahmin edemeden yalan söylüyor gibilerdir.
Sanki o herkesten akıllıdır, sanki yalanları asla açığa çıkmayacaktır gibi düşünüyorlar adeta. Ayrıca patolojik yalancılar sonunda zarar görseler dahi yalan söylemeyi, hikayeler uydurmayı devam ettiriyorlar. Yalanları yüzünden işini kaybedebilir, yalanları yüzünden eşini kaybedebilir, yalanları yüzünden itibarını kaybedebilir, ilişkileri bozulabilir. Ancak yine de içlerindeki o yoğun hikaye uydurma dürtüsünden kurtulamazlar. Patolojik yalancıların hikayeleri genellikle görkemli ve şatafatlıdır ve detaylar içerir. Olmamış olayları büyük bir ustalıkla hikayeleştirirler. Karşı tarafı yalanlarıyla kolaylıkla ikna edebilirler çünkü sözel yönleri çoğunda oldukça gelişmiştir. 2019 yılında yalanla ilgili yapılan bir araştırma, yetenekli yalancıların herhangi bir yalanı bir gerçeğe oldukça büyük bir ustalıkla harmanlayıp o şekilde servis ettiklerini ve etkili şekilde kendini ifade ettiklerini gösteriyor. Sözel ifade konusunda sözel yeteneklerinin çoğu insana göre daha gelişmiş olduğunu iddia ediyor. Kendi yalanlarına inanma bir diğer özellik olabilir. Her ne kadar bu konudaki bilgiler biraz çelişkili de olsa, çalışmaların büyük bir kısmı bize diyor ki patolojik yalancılar söyledikleri yalanlara inanmaya başlarlar bir süre sonra. Dolayısıyla bunun bir yalan olduğunu söylediğinizde büyük bir öfkeyle karşı çıkabilirler, reddedebilirler. Tabii belki de yalana kendileri de inandıkları için olabildiğince rahatlardır yalan söylerken. Normalde çoğu insan yalan söylerken biraz rahatsızdır, huzursuzdur, stres tepkileri göstermeye başlar. Ne bileyim, yalan söylerken gözlerini kaçırabilir, huzursuzlandığını gösteren bir takım bedensel hareketlerde bulunabilir. Fakat patolojik yalancıların büyük bir kısmının yalan söylerken daha rahat oldukları görülmüş. Yalanı söylediği sırada ona aniden detaylarla ilgili mesela bir soru sorduğunuzda gayet rahat ve kendinden emin bir şekilde cevaplar verebiliyor ve kurgusunu devam ettirebiliyor. Patolojik yalan ne yazık ki üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış bir konu, başta da belirttiğim gibi. Bu yüzden bu konudaki bilgilerimiz biraz sınırlı. Gelecekte belki daha net bir şeyler söyleyebileceğiz. Ancak şunu diyebiliriz ki patolojik bir yalancı ile birlikte olmak, ister bir ilişki içerisinde, ister bir aile üyesi olarak, ister arkadaş olarak oldukça zordur ve yorucudur. Kişiyi seversiniz, yardımcı olmak istersiniz ancak sözlerinin hangisi yalan, hangisi gerçek çoğu zaman ayırt edemediğiniz için nasıl bir adım atacağınıza bir türlü karar veremezsiniz. Eğer siz ya da çevrenizdeki herhangi biri bu durumdan muzdaripse konuyla ilgili bir psikiyatri hekimi ve uzman bir klinik psikologla görüşmesini öneriyorum. Kişisel gelişim ve psikoloji ilgi alanınız içindeyse doğru kanaldasınız. Bu kanalda her hafta 2 tane yepyeni video paylaşıyoruz. Bu videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın.